What I'm about to tell you is top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. Aralık 2020. Silikon Vadisi'nin kapalı kapıları ardında dış dünyanın henüz haberdar olmadığı ancak insanlık tarihini derinden sarsacak sessiz bir deprem yaşanıyordu. Yüzeyden bakıldığında bu sıradan bir şirket içi anlaşmazlık gibi görünüyordu. Dünyanın en önemli yapay zeka laboratuvarı olan OpenAI'den bir grup üst düzey yönetici aniden istifa etmişti. Ayrılanların başında GPT serisinin mimarlarından şirketin araştırma lideri Dario Amodei ve güvenlik politikalarının omurgasını oluşturan kız kardeşi Daniela Amodei vardı. Basın bu ayrılığı hemen alışıldık bir kalıba soktu. OpenAI, Microsoft'tan 1 milyar dolar almıştı ve ticarileşiyordu. İdealist araştırmacılar bu parayı sevmedikleri için şirketi terk ettiler. Güzel bir hikaye. Ama tamamen yanlış. Dario Amodei, yıllar sonra bu efsaneyi tek bir cümleyle yıkacaktı. There's a bunch of misinformation out there. People say like, we left because we didn't like the deal with Microsoft. False. Microsoft anlaşmasını sevmediğimiz için ayrıldığımızı söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Mesele para değildi. Mesele, aynı hedefe giden bir otobüste direksiyonun nasıl tutulacağına dair yaşanan geri dönülemez bir inanç çatışmasıydı. Amodei kardeşler ve peşlerinden giden beyin takımı OpenAI'den küskünlükle ayrılmadılar. Onlar, yeni bir uygarlık tasarımı kurmak için gemiyi terk ettiler. Çünkü gördükleri bir şey vardı. Onları dehşete düşüren, uykularını kaçıran teknik bir keşif. 2019 yılında GPT-2 üzerinde çalışırken bir şey fark ettiler. Adına ölçeklenme yasaları dediler. In particular, linear scaling up of bigger networks, bigger training times, and more data. So all of these things, almost like a chemical reaction. You have three ingredients in the chemical reaction, and you need to linearly scale up the three ingredients. If you scale up one, not the others, you run out of the other reagents, and the reaction stops. But if you scale up everything in series, then the reaction can proceed. Matematik acımasız ve netti. Bir yapay zeka modeline daha fazla işlemci gücü ve daha fazla veri verdiğinizde, model sadece biraz daha iyi olmuyordu. Öngörülebilir, devasa ve durdurulamaz bir sıçrama yaşıyordu. Dario Amodei bu gerçeği laboratuvarda ilk gördüğünde bir aydınlanma yaşadı. O güne kadar herkes insan beynini taklit edecek o sihirli algoritmayı henüz bulmadık diyordu. These days, I think deep learning was a new thing. It had made lots of progress, but everyone was always saying we don't have the algorithms we need to succeed. We're only matching a tiny fraction. There's so much we need to discover algorithmically. We haven't found the picture of how to match the human brain. Ama Amodei fark etmişti ki sihirli bir algoritmaya gerek yoktu. And, I looked at the neural net that we were using for speech, the recurrent neural networks, and I said, I don't know, what if you make them bigger and give them more layers? And what if you scale up the data along with this? Sadece sistemin boyutunu büyütmek, onu insan zekasıyla eşleşecek bir varlığa dönüştürmeye yetecekti. Bu bulgu, sıradan bir bilimsel keşif değildi, bir alarm ziliydi. Geleceğin gelip gelmeyeceği değil, geleceğin çoktan kapıyı kırmış olmasıydı. İşte fay hattı tam burada kırıldı. Karşımızda insanlığı kökten değiştirecek uzaylı bir zeka belirmek üzereydi. Peki onu nasıl kontrol edecektik? Sam Altman için cevap, Silikon Vadisi'nin o meşhur altın kuralında gizliydi. ChatGPT gibi sistemleri insanların kullanımına açmanın, misyonumuz için kritik olduğuna inanıyoruz.
Çünkü insanların bu teknolojilerin hem yeteneklerini hem de sınırlarını doğrudan deneyimleyerek anlaması gerekiyor. Hızlı hareket et. Ürünü sokağa sal. İnsanların onu nasıl kullandığını, nasıl bozduğunu izle ve yolda düzelt. Fakat bir bilim insanı olan Dario Amodei için bu, nükleer bir bombayı pazar yerine bırakıp bakalım kaç kişi zarar görecek diyerek test etmekten farksızdı. Amodei'ye göre model dünyayı değiştirecek kadar güçlenmeden önce laboratuvarın yalıtılmış duvarları arasında hizalanmalı, anlaşılmalı ve dizginlenmeliydi. Güvenlik dedikleri şey, insan kaynaklarının işe alım broşürlerine bastığı süslü bir kelime olamazdı. Güvenlik, şirketin varoluş amacı olmak zorundaydı. Ve böylece 2021 yılının başlarında, pandeminin karanlık günlerinde yeni bir yapı doğdu. Anthropic. Anthropic, kendini sadece yeni bir yapay zeka şirketi olarak değil, dünyayı koruyacak son savunma hattı, bir güvenlik şirketi olarak tanımladı. Bu sadece bir slogan değildi. Şirketin DNA'sını baştan yazdılar. Anthropic, klasik bir şirket yerine kamu yararına çalışan şirket olarak kuruldu. Bu hukuki yapı onlara, hissedarların bitmek bilmeyen kar hırsına karşı mahkemede direnebilme gücü veriyordu. Ardından, tarihte ilk defa bir makineye anayasa yazdılar. Adına Constitutional AI dediler. İnsanların ön yargılarına, tutarsız ahlakına güvenmek yerine, insan hakları evrensel beyannamesinden süzülmüş, soğuk, nesnel ve çiğnenemez kurallar silsilesini modelin beynine kazıdılar. Yardımsever, zararsız, dürüst olacak dediler. Her şey kusursuz bir felsefeye dayanıyordu. Ancak tam da bu noktada şirketin kalbine ölümcül bir çelişki yerleşti. Anthropic kurucularının acımasız bir mantığı vardı. Eğer yapay zeka dünyayı yok edebilecek kadar güçlüyse, bu gücü güvenlikten anlamayan rakiplere bırakamayız. Dünyayı korumak için en güçlü modeli biz inşa etmeliyiz. Yani bombayı etkisiz hale getirmenin yolunu bulmak için kendi bombalarını inşa etmeye karar verdiler. Fakat bu dünyanın en pahalı kumarıydı. Zeki bir model inşa etmek milyarlarca dolarlık işlemci gücü demekti. Şirket hayatta kalabilmek ve güvenliği araştırabilmek için Amazon ve Google'dan milyarlarca dolar yatırım aldı. Bir anda insanlığı düşünen o yalıtılmış araştırma laboratuvarı, trilyon dolarlık teknoloji devlerinin cephedeki en güçlü silahına dönüştü. Ve yıllar içinde idealizm, hiperkapitalizmin duvarına çarptı. Anthropic'in en büyük sözü şuydu: eğer modellerimiz çok tehlikeli bir hale gelirse, gerekirse milyarlarca dolar zarar etmeyi göze alır, kendi fişimizi çeker ve eğitimi durdurur. Ancak Şubat 2026'da o eşik aşıldığında hiçbir şey durmadı. Şirketin baş bilim insanı Jared Kaplan o sarsıcı itirafı yapacaktı. Rakiplerimiz tam gaz ilerlerken bizim durmamızın kimseye bir faydası olmayacağını anladık. Anthropic, OpenAI'nin temsil ettiği açgözlülüğe ve hıza karşı bir başkaldırı olarak doğmuştu. Ancak dünyayı kurtarmak için girdikleri yarış, onları kaçınılmaz olarak eleştirdikleri şeyin kendisine dönüştürdü. Bu, kötü niyetli insanların hikayesi değil. Bu, haklı korkularla yola çıkıp, o korkuların yarattığı pazara esir düşenlerin hikayesi. Ve bu hikayenin bir sonraki perdesinde, güvenlik kelimesinin nasıl milyar dolarlık bir kurumsal sansür mekanizmasına dönüştüğünü göreceğiz.